Evet, merhabalar Sevdam Amasya 05 üyeleri. Şimdi taahhüt ettiğimiz gibi bu videoda controller'larımızdan bahsedeceğiz. Controller'ları oluşturacağız. Yavaş yavaş artık API'mizi ayağa kaldırıyoruz. E, Gelelim API'ya. API katmanına. Burada program CS var. Bunu baştan yapayım. Açmıştım ben zaten. Use Authentication yerine hani kullanacağız demiştik ya. App.use Authentication dedim. Hatta bunu authorization'la aynı şeye koyalım. Yere koyalım. Use Authentication ne demek? Authentication kullan bir belirteceğimiz authentication. O da ne olacak? Şurada bahsedeceğimiz JWT Bearer. Belki hata verebilir JWT Bearer yapmadığımız için. Bilmiyorum, denemedim. Authorization'da bizim rollerimize bakacak. Controller bazında, metot yani endpoint bazında bakacak. Şu anda onlardan pek bahsetmeyeceğim. Bunu kaydediyorum. Şimdi controllers kısmına geldim. API katmanının içerisinde. Sağ tıkladım. Add diyorum. New controller. Böyle bir sayfa çıkıyor. MVC controller demeyeceğiz. API controller diyeceğiz. Şurada bir API var. API controller. Empty olsun bu. Kendimiz yazacağız metotları. Add dedim. Buraya da geldi zaten. Ne diyelim buna? Ne vardı bizim modellerimizde? Onları yapacağız. Mesela customers controller dedim. Enter'ladım. Karşıma böyle bir şey geldi. Root dedi. API/controller. Bu ne demek? Şöyle anlatayım. Senin linkin nedir mesela, atıyorum adresin, URL'in HTTPS atıyorum www.fatihco.net olsun mesela. Slash customers controller dediğimiz zaman controller kısmını bir sil at kafada. Sadece customers kalsın. Normalde nasıl ulaşırız? Customers dediğimde buna bir get sorgusu çalışır. Ama burada arada ne var? Burada ne bahsettik? Bakın API/controller demiş. Yani buraya illaki bir API yazacağız. Ondan sonra customers diyeceğiz. Tabi buna siz istediğiniz ismi verebilirsiniz. Hani mükremin de diyebilirsiniz. Önemli değil. Ben API diyorum. Mükremin biraz saçma olur çünkü. Tamam, bunu kaydedeceğiz. Ama nasıl, şöyle bir şey. İçine bir şeyler yazacağız. Bu normalde controller base'den miras alır. Ama biz şöyle bir şey yapacağız. Controller base'in, Microsoft'un .NET'in kendi controller base yerine araya bir tane bir şey yazacağız. Kendi custom response'larımız olacak bizim orada. Onları döndüreceğiz. O yüzden onu yazalım. Ona da ne diyelim? Controllers'a gelelim. Bir tane daha controller ekliyorum ben buraya. Dedim controller. Hatta bunu cancel diyorum. Controller değil. Ya da controller olsun. İçinden sileriz. Empty diyor. API controller. Kafa karışmasın diye yapıyorum. Buraya ne diyorum? Custom base controller. Girdim. Buradan bunları silebilirim. API controller olarak kullanmayacağım bunu. Arada bir sınıf olarak kullanacağım. Root'u da sildim. API controller'ı da sildim. Şimdi Custom Base Controller, Controller Base'den miras aldı. Biz diğer controller'larımızda Custom Base'den alacağımız için mirası, dolayısıyla bize Controller Base'e gelmiş olacak. Sorunsuz çalışacak. Şimdi buraya bir tane bakın HTTP GET çıktı. Biz bunu böyle kullanmayacağız. Herhangi bir şekilde kanca, herhangi bir endpoint olmadığı için bunun adına da ya daha doğrusu yöntemine de non-action diyeceğim. Yani bunu herhangi bir şekilde controller olarak kullanma demek. Hani şeydeki gibi, Base Entity'deki abstract class yapıyoruz ya, onun gibi düşünün. Soyut bir kavram. Evet, bunu verdik. Buna şimdi bir tane metot yazıyorum. Public diyorum. Bu action result dönecek. Sonrasında bir isim verelim. Ne verebiliriz? Create diyelim. Action result diye bir isim olsun. O da T türünden olsun. Tabii ki de bizi anladı, bakın. Şimdi bunun içinde ne olacak? Ne vereceğiz bunun içine? Tabii ki de daha önce yazdığımız DTO'muzu vereceğiz. Custom Response DTO diyeceğiz. O da T türünden olacak. Adına da Response diyelim. Gelelim, açalım süslüğümüzü. Açtık süslüğü. Şimdi biz bir action result döneceğiz. Bir status kodumuz vardı bizim. Mesela ne veriyorduk? İşte bu 200, 204.
gibi şeyler verebiliyordu. Bunları belirteceğiz burada. Ki onu dönsün, ona göre dönsün şeyi. Action result'ı, çünkü yani controller base bizden bir status code istiyor. Hani response'un header'ına koyacağı bir status code istiyor. Yani bunun sonucu nedir? Hata mı? 404 mü? 403 mü? 200 mü? 201 mi? 204 mü? Bunun için. O da bizim response'umuzun içinde yer alıyor. Onu vereceğiz zaten. If diyorum. Response nokta status code. Custom response DTO'nun içinde belirtmiştik ya bunu. Oradan zaten tanıyor. Diyorum eşittir. Bu kaç şey yapalım? 204 diyelim. Girdim. Çok güzel. Return edeceğiz şimdi. Burada bizim bir result'ımız var. JSON result değil, object result. Dedim. Buradan bir tane value isteyecek. Value'yu null göndereceğim. 204 zaten no content diyor, belirttik ya. Null diyeceğim buna. Ve içine de status code diyorum. Buna da aynı şekilde, zaten bizden daha akıllı olduğunu söylemiştim. Stüdyonun pardon. Şu nokta virgülü siliyorum. Response status code yazdık. Şimdi bu if durumuna geçmediğinde her halükarda diyeceğim ki return new object result response. Tabii ki de bunun içinde de status code aynı şekilde vereceğiz. Bütün mantık bu. Aslında çok bir esprisi yok buranın. Ama bu şekilde döneceğiz. Kaydettim abi bunu. Customers controller'a geri döndüm. Dedim ki buraya bunun miras alacağı yer tabii ki de bizim custom base controller'ımız olacak. Girdim. Bir tane metot yazalım. Mesela all metodu, yani bütün customers'lara dönen metot. Buna da diyorum ki, hatta baştan önce bir yazalım. Diyelim ki şimdi artık bizim burada bağlantı kuracağımız kısım servisler. Yani buradaki senaryoda nedir? Customer service. Ne dedik? Sunum katmanı servise, servis repository'e, işte ahçı bahçıvana şeklinde gidiyor. O yüzden öncelikle bir alalım. Read only diyelim. Private read only. I customer service alt dire customer service dedim, noktaya virgül. Bunu alalım. Diyelim ki şuraya show, kendisi yapsın. 2 saat yazmıyor. Show potansiyel x alt enter ya da kontrol nokta diyor. Kusura bakmayın. Dedim show potansiyel fixes dedim. Geldi. Bir şeyler geldi buraya. Hiç gereksiz. Biz anlamadık bunu. Kontrol nokta dedim. Tekrar bakıyorum. Yok. Boşluğa controller nokta dedim. Generate constructor demiş. Customer servisi al dedim. Aldım. Okey. Constructor'ımızı oluşturduk. Yani bu customer controller. İşte bu controller'a herhangi bir endpoint'ine sorgu, request geldiği zaman ne olacak? Dependency injection customer servisten bir instance oluşturacak. O da scoped olarak oluşturacak. Yani bizim her bir kişi, her bir user bu controller'ı çalıştırdığında yeni bir tane oluşacak. Bu servisin instance'ı. Şimdi add singleton dersem en başta uygulama çalıştığında ilk sorguda bir kere oluşur. Uygulama kapanana kadar devam eder. Yani ben server'ı resetleyene kadar devam eder. Bu da ne olur? Kişiye özgü olmaz. User ID'ler değişmez. Hep standart, sabit olur. Bunlarla constant tanımlanır zaten. Bunun için ayrı bir video çekeceğim zaten. Hiç merak etmeyin. Bir de ne var? Add transit var. O da her bir endpoint çalıştığında. Yani ben mesela bir kere çalıştırdım bir user olarak. Request attım. Dedim ki Customer Controller'da bir metodu çağır. Git sonra başka bir metodu çağır. O zaman add scope'da aynı instance kullanıyor. Ama Transient'ta her seferinde başka kullanıyor. Yani bunların kullanım alanları farklı. Lazım oldukça kullanırız. Şimdi bir de burada benim mapper'a ihtiyacım var. Çünkü neden? Entity ya da model dönmeyeceğim. DTO döneceğim arkadaşlara. Tek tek de taşımak istemiyorum. iMapper dedim. Bu arkadaşa da geldim üstüne. Kontrol nokta yaptım. İnat ediyorum bundan. Yani bir daha yaptım. Add parameters to customer controller constructor'ına diyor. Add dedim. Geldi zaten. Şimdi bir tane endpoint oluşturalım artık. Şimdi diyorum ki
Public task olacak bu. Result tabii ki de bizim result türümüz T'miz. I action result dedim. All diyelim buna. All dedim. Yani bütün customers'ları dönecek. Şimdi burada ben bunun başına zaten kendisi çıktı. HTTP get dedim. Bu ne demek? Yani benim şöyle hemen buraya yazayım. Hani dedi ki URL var bir tane. Onun sonuna API eklemem gerekiyor. API yazdım. Bunun sonuna da controller'ın adını yazıyorum. Controller neydi bizim? Customers. Customers diyorum. Böyle yazdığım zaman bakıyor. Hiçbir şey yazılmayan yanında HTTP get nerede var? All varmış. He diyor. Şimdi ben buraya Hüseyin de yazsam fark etmez. Ne yazarsam yazayım fark etmez. Gelecek. Buradaki all metodunu çalıştıracak. Ben bundan bir tane daha yaparsam HTTP get sıkıntı yaşarım. Bir tane olacak. Eğer ki benim şöyle bir şey var. Arasına gelip de şöyle yaptım. Tırnak açtım. Şöyle köşede parantezle belirttim. Action yazarsam buraya. Benim URL'de customer sonuna all demem lazım. Action yani bu action'ın ismini al demek. Ben buraya action yazmayıp da Hilmi yazarsam gelir customer / Hilmi yazmam gerekir. Anlatabildim mi? Ya burada belirleyeceğim ya action diyeceğim. Böyle belirteceğim ya da hiçbir şey yazmayacağım. Hiçbir şey yazmadan gelecek. Yine burada olun bir anlamı kalmıyor. Buraya da Ahmet de diyebilirim. Ama biz bu durumda sadece bunu yapacağız. Sizin merak ettiğiniz bunu kullanacağız mı? Evet kullanacağız. Sonraki endpoint'lerde kullanacağız. Şimdi all dedim. Benim bir şey dönmem lazım. Önce customers'ları gideyim alayım. Şimdi var. Customers diyorum. Eşittir. Bakın zaten customer servisimiz var bizim. Nokta dedim. Nelerimiz var? Count'umuz var. NLC için yapmıştık ya. iService'te belirttik. İşte onları aldı bize şu anda. Jenerik servistekiler. Neyse get all dedim. Ondan sonra geldim buraya dedim ki mesela var diyorum. DTOs diyorum. Eşittir. Mapper'ımız var. Bunu DTO'ya çevirdik. Şu anda bu bize şey olarak geldi. iQueryable olarak geldi. Bizim bunu DTO'da dönmemiz gerek. DTO'muzda ne var bizim? Core, DTO. Bir tane customer DTO'm var. Bir tane customer için. Ben bakın bunun içine payment'ları, sale'ları eklemiyorum. Sadece customer'ların name'leri, ID'leri gelecek. Base DTO'da olanlar. Şimdi map diyorum. Şunu açtım. Bunun içine açtım. Bunun içine dedim hangi türe çevirmek istiyorum ben bunu? Onu soruyor bana. Ben bir customer DTO'nun listesi olacak ya bizde. Customer'lar olacak. Her biri için bir DTO. Liste olacak bu. List of customer DTO diyorum. Bakın zaten verdi. Neyi çevireceğim diyor. Parantez içinde yaz bana diyor. O da customers. Biraz önce belirttiğim arkadaşlar. Tabii bu daha bitmez burada. Buna ben istersem şey diyebilirim. Mesela order by diyebilirim. Order by derim. Mesela order by derim. Derim ki x nokta pardon şöyle x öyle bir x'tir ki x'in name'i yani customer'ların name'ine göre sıralayabilirim. Siz nasıl isterseniz öyle kullanabilirsiniz. Veya gelebilirim burada customers'ın içinde customers nokta ver derim. İşte x öyle bir x'tir ki adı Ahmet olanlar, adı A ile başlayanlar, adı X ile başlayanlar diyebilirsiniz. Çünkü bu iQueryable ya. Canım ne isterse onu yaparım. Yapmıyorum. Düz bir şekilde bırakıyorum. Gürültü oldu. Kusura bakmayın. Neyse düz bir şekilde bıraktım. Tabii bunu benim iQueryable'dı. Ben bunu to list olarak listeye çevirmesini istiyorum. Şimdi benim artık bunu kullanıcıya, user'a response olarak dönmem gerekiyor. O da nasıl olacak? Return diyorum. Create action result. Neydi? Biraz önceki hani custom response DTO'da yazdık ya. Onu döneceğiz şimdi. O da girdim içine. Benden bir T istiyordu. T'im ne benim türüm?
list of customer DTO şeklinde geçiyor. O da hatta ve hatta çok affedersiniz böyle değil. Custom response DTO istemiştik yani içinde. Giriyorum içine. List of customer DTO şeklinde. Dön bana diyorum ve diyorum success dön diyorum. O da ne? Benden önce bir status kod istiyor. İki tane var ya şimdi polimorfizm yapmıştık yani bak burada sadece status kod diyor. Ben ikinciyi kullanacağım. Çünkü datayı da dönmem gerekiyor benim. O da benim status kodum ne? 200 gayet başarılı bir şey. Onu da zaten anladı. DTO'su dönüyorum. Olay bundan ibaret. Bir hata aldım. O da şu ki bu bir task olduğu için benden asenkron bir işlem bekliyor. Ben diyor öyle kafama göre de çeviremem diyor. Bu asenkron olsun diyorum. İstersen mesela şunu yapabilirim. Toolist değil yerine toolist async derim. Mesela onun da başına await eklerim. Gibi gibi. Şu anda yapmıyoruz. Veya getAll yerine getAll async demişimdir mesela. Jenerik serviste. O da size kalmış bir şey. Bu şekilde hazır. Şimdi diğer metotları da yazacağız. Öncesinde bunu bir deneyeceğiz. Onu da bir sonraki videoda deneyeceğiz. Neden? Bir bakalım hata alırsak vakit sıkıntısı yaşamayalım. Ben şimdi sadece build alacağım. Ama Swagger'ı açıp denemek deneme kısmını bir sonraki videoda yapacağız. Ctrl Shift B diyorum. Build alalım bakalım. Harfler aksilik olmuş mu? Ben diyor build yapıyorum şu an diyor. Gayet de yapıyor gibi görünüyor. Evet hata aldım. Nerede hata aldım? Bir yerde bir şey expect diyor. Evet burada bir nerede? Custom Base Controller'da süslü parantezi unutmuşuz. Kaydettim. Bir tane daha var diye gösteriyor. Burada Custom Base Controller. Burada bir sorun yok gibi görüyorum ama baktım bakın. Yok. Bir daha build alalım bakalım. Nerede sıkıntı? Evet success diyor. Yani bir sıkıntı yok. Gelelim şeye tekrar. Customer Controller'a verelim. Burada kalsın. Bir sonraki videoda testlerimizi yapacağız. Görüşmek üzere.